Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bu çantanın yapımını tüm detayları ile paylaşmak istiyorum. Fermuarlı çalıştım. Siz isterseniz fermuar takmayabilirsiniz. Burada ipinizi keserseniz içine de mıknatıslı çıt çıt takarsanız yine kullanışlı bir çanta olur. Saplarında böyle deri saplar kullandım. Örgü sap da tercih edebilirsiniz. Koton iplerle ördüm. Hadi gelin başlayalım çantamızı örmeye. Sihirli halka ile başlıyoruz. Ben böyle çift kat dolayarak yapıyorum. Şu şekilde. İpimin ucunu tuttum. Tığımda ipime uygun 3 milim tığ. Halkanın içine geçiriyorum. Halkayı tuttum. İlmeği çıkarttım. Bir zincir çektim. Halkanın içine zincirimle beraber toplam 8 adet sık iğne örüyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi orta kısmı sıkılaştıralım. İlk sık iğnenin tepesine batıyorum. Tek seferde çıkıp ipimi kesiyorum. Ve yeni rengimize hemen geçelim. Şuradan başlıyorum. İlmeği çıkarttım. Şu kısa ipimi sabit duran ipimin etrafında döndürüyorum. Bu işlemi ipimi sabitlemek için yapıyorum. Tekrar 2, bir daha 3. İkili trabzanlar örüyoruz. Aynı yere ikişer ikişer batıyoruz. Biraz sıradaki sık iğnelerimizin tepesine bu şekilde. İpimi de içten gizlemiş oluyorum. Arada kalıyor. Toplam ikili trabzan sayım 16 adet olacak. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Evet. İlk trabzanın tepesine batıyorum. Tek seferde çıkıp ipimi kesiyorum ve yeni rengimize geçelim. Yeni rengimi elime aldım. Trabzanın tepesinden şöyle tığımı geçiriyorum. İlmeğimi çıkarttım. 3 zincir çekiyoruz. Başlangıç zincirimiz 3 adet. Hemen yandaki ikili trabzanın tepesine sık iğne. Sonrasında tekrar 2 zincir. Sadece başlangıçtaki 3 zincirde, sonrakiler 2 zincir. İpimi gizlemek için sarıyorum. Tercih size bağlı. Daha farklı şekilde de ipinizi gizleyebilirsiniz. Şimdi kafesler oluşturuyoruz bu sırada. Toplam 16 adet olacak kafesimiz. Sıranın sonuna kadar aynı şekilde devam ediyoruz. Evet, sonuncuya geldim. 2 zincirimi çektim. İkinci zincirimin
ortasına batıyorum. Tek seferde çıkıp ipimi kesiyorum. Bu ipimi de hemen gizliyorum. Yeni rengimi elime aldım. Şu 2 zincir çektiğim boşluktan başlıyorum. 3 zincir çekerek başlayalım. Üçlü trabzanlar öreceğiz. Tığımın üzerine 2 kere doladım. Aynı boşluğa üçlü trabzan örüyorum. Arada 3 zincir. Şu ipimi de hemen gizleyeyim. Renkli örgülerde iplerimizi düzgün görünmez şekilde gizlemek çok önemli. 2 kere doladım. Devam eden boşluğa bakın. Şöyle ikişer ikişer ilmeklerimi örüyorum. 2 ilmek tığımda beklemede. Sonrasında tekrar 2 kere doladım. İkili ikili ördüm. Sonrasında 3 ilmeği hep birlikte örüyorum. Arada 3 zincir. Aynı şekilde devam edelim. Toplam 16 adet olacak. Devam edelim. 3 zincirimi çektim. Sıramı tamamlıyorum. Hemen tepe noktasına batıyorum. Tek seferde çıkıp ipimi kesiyorum. İpimizi gizleyelim. Yeni rengime geçiyorum. 3 zincir çektiğim boşluktan ilmeğimi çıkarttım. 1 2 3 zincirimi çektim. Bu noktada motifimizde köşeler oluşturuyoruz. Motifimizi kareye döndürüyoruz. Köşe noktalarında üçlü trabzan, aralarda ikili trabzan örüyoruz. Üçlü trabzan örüyorum. Zincirimle beraber 3 adet 2 zincir, tekrar 3 adet ikili trabzan. Sonrasında ikili trabzan örüyorum. Üçlü gruplar halinde 3 adet Evet, hemen yandaki boşluğa yine 3 adet üçlü grubumuz, sonrasında yine köşemizi oluşturuyoruz. Aynı şekilde devam edelim. Evet, sırayı tamamlıyorum. İlk trabzanın tepesine batıyorum. İpimizi kesiyoruz. Yeni rengimize geçiyoruz. Şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Bakın şurası bütün motiflerde aynı renk. En sonki sıramızda yine aynı renk örüyorum ve şimdi öreceğimiz kısım şurası. Diğer renkleri hep karışık yaptım. Fakat bu sırayı ve şu sırayı aynı renklerde ördüm. Tabii ki tercih size kalmış.
Şimdi yine şu boşluktan başlıyorum. 5 zincir çekerek başlıyoruz. 1 2 3 4 ve 5. Aynı yere sık iğne, yine ipimi çeviriyorum. Sonrasında 2 zincir. Devam eden trabzanın tepesine değil, bir sonrakine sık iğne yapıyorum. Aralarda 2 zincir. Bir boşluk, bir sonraki. Köşelerde 3 zincir. Başlangıçta sadece 5 zincir çektik. Aralarda 2 zincir. Aynı şekilde devam edelim. Boşluğa batıyorum. Köşedeyim. 3 zincir, tekrar aynı yere. Sonrasında 2 zincir. Bu arada bakın şuradaki kafesleri de sayalım. Köşeler hariç şu aradaki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 adet kafesimiz var. Devam edelim. Sıra sonuna geldim. 2 zincirimi çektim. İkinci zincirimin ortasına batıyorum. Tek seferde çıkıp ipimi kesiyorum. Elimizle de arada şöyle motifi düzeltelim. Evet. Yeni rengimize hemen geçelim. Köşe noktasından başlıyorum. 1 2 zincir, hep ikili trabzan şeklinde devam ediyoruz. Tığımın üzerine doladım. Aynı yere ikili trabzan. Zincirimle beraber 3 adet 2 zincir, sonrasında tekrar aynı yere 3 adet ikili trabzan. Sonrasında bu kafeslerimize, boşluklara 2 adet ikili trabzan. Hepsine bu şekilde batarak örüyoruz. İkişerli gruplar. Bu arada arkadaşlar, motifinizde eğer kasma olursa tam kare elde edemezseniz şuralardaki zincirlerde artışlar yapabilirsiniz. Şuradakilerde artışlar yapabilirsiniz. Şu aralarda zincir çekebilirsiniz. Bu şekilde tam kare motif formunu muhakkak ördüğünüz motiflere verin. Benim elimde bu ölçülerde tam kare tutuyor. Siz elinize göre de ayarlama yapabilirsiniz. Benim ördüğüm, aralarda çektiğim zincir sayılarına takılmayın. Aynı şekilde devam edelim. Şu zincirler arasındaki trabzanları da sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 adet ikili trabzanımız var. Devam edelim.
başlangıca gelelim. Sıranın sonuna geldim. İlk trabzanın tepesine batıp tek seferde çıkıp ipimi kesiyorum. Elimizle şöyle düzeltelim. Evet, motifimiz böyle. Evet, motifi bitirdik. Çanta için toplam 14 motif gerekli bize. 14 motifi örelim. Motifleri ekleme kısmında görüşelim. 14 motifi ördüm. Bu şekilde dizilimini yaptım. Bu aşamada renk sıralamasını yapıyorum. Bakın bir sırada 1, 2, 3, 4, 5, 6 motif var. 2 sıradan oluşacak çantamız. Şu 2 motif çantamızın kenarı, bu 2 motif tabanı ve şurası da kenarı. Şu 4 motif de çantamızın diğer tarafı olacak. Ön ve arka. Şimdi şuradan itibaren düz bir çizgi halinde motifimizi ekleyeceğiz, motiflerimizi. Tek şerit halinde. Şuradan başlayalım eklemeye. Motiflerimizin arka yüzünden eklemeyi yapıyorum. Şu şekilde tutalım. Arkası. Eklemeyi de bu arada 2,5 milim tığ ile yapıyorum. 3 milim ile de ekleyebilirsiniz. Tercih size kalmış. Köşeden ilmeğimi çıkarttım. Etrafında döndürdüm. Bir zincir çektim. Yine aynı yere tabi hem öndekine hem arkadakine batıyoruz. Sık iğne örüyoruz. Devam eden trabzanın tepesine hem öndekine hem arkadakine sık iğne yaparak eklememizi yapıyoruz. Şu ipimi de içten yürüterek gizlemiş oluyorum. Karşılıklı aynı hizada batalım. İlmeklerimizi kaydırmayalım. Evet, boşluğa 2 adet sık iğne, sonrasında devam eden 2 motifi elime alıyorum. Şöyle yine arkası ve arkası. Eklediğim sağ elimde, diğerleri sol elimde. Hemen köşeden, arada zincir çekmeden köşeye batıyorum sık iğne ile. 1 2 adet, sonrasında yine tepe noktalarına batarak eklememi yapıyorum. Bu şekilde ekliyoruz. Bakın içten şöyle gözüküyor. Aynı şekilde devam edelim. Diğer motifleri de düz çizgi halinde ekleyelim. Sonraki kısımda görüşelim. Evet, sonuncuyu da ekledim. Şimdi ilk başladığım, bakın şuradan başlamıştım eklemeye. Şuraya başlangıç yerine sabitlememi yapıyorum. İlk sık iğnemin tepesine. Ve bu noktada ipimi kesiyorum. Ve şöyle motiflerimizi açalım. Şöyle karşılıklı. Evet. Şu
şu şekilde çantamıza formunu verelim. Yarım motif kenarlarda olacak. 4 motif önde, 4 motif arkada. Bu şekilde. 2 motifimiz kaldı. Eklenmemiş. Bu motifleri de bakın. Şöyle. Bu taban motifleriydi. Burayı eklerken kafanız karışmasın diye uzak çekim yapmak istedim. Şu motifin kenarı, bakın şu kenara eklenecek. Bir kenarı buraya. Bunun bir kenarı buraya. Burası da şu kenara. Eğer burada ben karıştırırım derseniz de şöyle ilmek belirleyicileri buralara takıp arkasına da takıp o şekilde de ekleyebilirsiniz. Ben şimdi şu kenardan başlayacağım eklemeye. Devam edeceğim. Şimdi sizinle beraber şuradan başlayalım. Evet, yine arkadan ekliyorum. İlmeği çıkarttım. Etrafında döndürdüm. Bir zincir. Yine aynı yere bir sık iğne. Karşılıklı batıyoruz. Evet, köşeye geldim. 2 adet sık iğne hem öndekine hem arkadakine battım. Şimdi şu tek motif ve şu motif şu şekilde devam ediyorum. İpimi kesmeden eklemeye. Buradaki boşluğa batıyorum ve yeni motifin köşe noktasına batıyorum. 2 adet sık iğne, sonrasında karşılıklı devam edelim. İpimizi kesmeden ekleme yapınca daha estetik bir görüntü oluyor. İpimizi keserek tek tek ekleyince kesinlikle aynı görüntü olmuyor. O nedenle bu şekilde çantalarımı ekliyorum. Videoyu kesmeden detaylı bir şekilde size tabanın eklemesini göstermek istiyorum. Aynı anda örelim. Evet, burada yine 2 adet sık iğnemi ördüm. Sonrasında diğer motife geçiyoruz. Diğer motifimi bakın şöyle. Arada zincir çekmeden hemen köşeden devam ediyorum eklemeye. 2 adet sık iğne ve karşılıklı ekliyoruz. Aynı şekilde devam edelim.
Evet, başlangıç yerine geldim. Buraya 2 adet sık iğne ve başlangıçta yaptığım ilk sık iğnenin tepesine ilmek kaydırma yapıp bir zincir çekip, bakın şu kenarı şimdi ekleyeceğiz. İpimi kesmeden şuraya kadar devam etmek istiyorum. Bu boşluğa yine karşılıklı 2 adet sık iğne karşılıklı ekliyoruz. Ekleme yerinde bir detay var. Onu da size göstereyim. Evet. Boşluğa 2 adet sık iğne. Sonrasında bakın şu eklem yerini geçmek için bir zincir. Burası kasma yapmasın diye zinciri çekiyorum. Sonrasında tekrar 2 adet sık iğne karşılıklı ekliyoruz. Şurada ipimizi kesiyoruz sonrasında. Evet, şu noktada ipimi kestim. Şimdi şu açıkta kalan yerlerin eklemesini yapacağız. Bakın şuradan eklemeye başlayacağız. İpimizi kesmeden arka tarafı da ekleyip şu noktada ipimizi keseceğiz. Sonrasında şuraları buradan eklemeye başlayıp burada ipimizi keseceğiz. Yine burayı da aynı şekilde ve şurayı da aynı şekilde. Aynı olduğu için tekrar etmeyeceğim size. Açıkta kalan yerlerin eklemesini yapalım. Sonraki kısımlarda görüşelim. Çantanın eklemesini bitirdim. İplerini güzelce temizledim. Makasla kestim. Şimdi içini dışına çevirebiliriz. Bu aşamada da düzgün durmasına bakmayın. Ütüledim. Ekleme yapınca biraz böyle topladı gibi. Koton iplerle ördüğüm için rahatlıkla ütülememi yapıyorum. Astar dikiminden önce genellikle ütüleme yapıyordum. Buralarda çok kasma yaptığı için ütüledim. Ütülemeyi de size gösteririm en son çantamız bittiğinde. Şimdi çantamızın ağız kısmını örelim. Şöyle şuradan başlayalım. 1 2 3 zincirimi çektim. Hemen yandaki trabzana ikili trabzan örüyorum. Şöyle ipimi hemen gizleyeyim. Direkt üzerine örmeyin arkadaşlar. Hoş gözükmüyor. Bu şekilde muhakkak dolayarak üzerine örün. Burada bir sıra ikili trabzan örelim. Buralarda ikili değil üçlü yapıyoruz. Tığımın üzerine bir kere doluyorum. Önce bir tanesini, sonra ikisini, sonra ikisini örüyorum. Hemen yana geçiyorum. Burada da yine aynı şekilde ekleme yerlerinde motifleri eklediğimiz kısımlarda üçlü trabzan, diğer yerlerde ikili trabzan örelim. Bu şekilde tam tur dönelim. Başlangıca gelelim. Başlangıç yerine kadar geldim. İlk trabzanımın tepesine batıyorum. Tığımın üzerine alıp tek seferde çıkıyorum. 2 zincirimi çektim. Şimdi bu sırada tığ işi lastik örüyoruz. Burası başlangıç yerimde, ikincisi
trabzanımdı. Bakın tığımı hemen sağından geçirip solundan çıkartıyorum. Bu şekilde ikili trabzanımı örüyorum. Sonrakini arkadan, bakın arkadan tığımı geçiriyorum. Hemen yanından çıkartıyorum. Bir önden örüyoruz, bir arkadan örüyoruz. Bakın hemen kendini belli etmeye başladı. Aynı şekilde devam ediyoruz. Birkaç sıra bu şekilde örelim. İstediğimiz genişliğe kadar çantamızın ağız kısmını büyütebiliriz. Birkaç sıra örelim. Sonraki kısımda görüşelim. Evet, çantanın ağız kısmında tığ işi lastik kısmını bitirdim. Bu aşamada çantanızın ağız kısmına fermuar dikimi yapmak istemezseniz ipinizi kesebilirsiniz. Ben fermuar dikimi de yapmak istiyorum. Fermuarımı hazırladım. Kanalımda bunun da yapımını daha önce paylaşmıştım. Yapımı gerçekten çok kolay, açık halde diktiğim için. Ölçüsünü nasıl alıyorum? Bakın şurası çantanın kenar motifi. Şurayla şuranın arasındaki trabzanları saydım. Tam 48 adet trabzanım var. 49 zincir çekerek 48 sık iğne ördüm. Birkaç sıra ördüm. 2 parça halinde ördüm. Sonrasında böyle açık halde fermuarıma diktim. Son sırayı, onun için ipimi kesmedim. Son sırayı örerken fermuarımı da buraya takmak istiyorum. Açıklama kısmına daha detaylı halde linkini eklerim. Dediğim gibi kanalımda paylaşmıştım. Çantamda böyle deri saplar kullanmak istiyorum. Bunun için de çantanın kenarlarına şöyle mini D halkalar kullanmak istiyorum. D halkam bayağı küçük, 1 santim genişliğinde. Bunu da şuralara takmak istiyorum. Her iki kenarına da. İsterseniz örgü sap da tercih edebilirsiniz. Şimdi fermuarına geçmeden önce çantamın astarını dikmek istiyorum. Astardan önce de şöyle tabanında kalın bir keçe kullanmak istiyorum ki tabanında sarkma olmasın. Tam çantamın taban ölçüsünde kalın keçe kestim. Tam buraya uygun. Sonrasında bunu tabana dikiyorum. Şöyle içine yerleştirip iğneyle dikiyorum. Muntazam şekilde tabanımız şöyle kalıp gibi dursun diye. Sonrasında astar dikimine geçiyorum. Astar dikiminde poplin kumaş kullandım. Siz elinizde ne varsa kullanabilirsiniz. Kullanmadığınız gömlek etekler de olabilir. Onlardan da böyle kumaşlar çıkartıp kullanabilirsiniz. Uzun bir dikdörtgen parça. Eğer uzun parçanız yoksa 2 parça halinde de tabii ki dikebilirsiniz. Çantamın şuradaki genişliği hemen metreyle, mezurayla ölçelim. Bakın 30 santim çantamın genişliği. Kumaşıma 1 santim dikiş payı veriyorum. Kumaşımın genişliği 31 santim. 1 santim dikiş payı. Şöyle boyunu da bakalım. Bakın 26 santim boyu. Yine şöyle ikiye katlayınca burası da 27,5 santim. Yine 1,5 santim dikiş payı veriyorum. Astar dikimi de gerçekten çok kolay. Kanalımda paylaşmıştım. İsterseniz elinizde, isterseniz dikiş makinenizde dikebilirsiniz. Dikiş kısımları şöyle içte kalacağı için elinizde de muntazam bir çanta astarı dikebilirsiniz. Açıklama kısmına linkini eklerim. Bulamazsanız yorumlarda belirtin. Linkini size
gönderirim. Şimdi çantanın astar dikimini yapayım. Şu keçeleri dikeyim. En son fermuar ve şu D halkalarımızın takılmasında görüşelim. Çantanın astar dikimini bitirdim. Şimdi fermuar ve D halkalarımızı çantaya takalım. Evet. Bir zincir çekiyorum. Hemen dibine bir adet sık iğne. Sık iğne yaparak ilerliyorum. Tam şu birleşim yerinden tam şuraya fermuarımı takıyorum. Şöyle örüyorum karşılıklı. Buraya ve fermuarımdaki son sıra sık iğneme batıyorum. Karşılıklı çok kolay bir şekilde fermuar çantamıza ekliyoruz. Evet, burayı bitirdim. Şimdi tam sık iğne örmeye devam ediyorum. D halkamızı da bu aşamada takacağım. Tam kenar motifinin ortasına takmak istiyorum. Bakın şöyle 1 2 3 tane üçlü grup vardı. Tam ortası şurası. Evet, bir tane daha öreyim. D halkamı şöyle tutuyorum. Şu şekilde çift çift batıyorum. Sonra tek battım. Sonrasında tekrar 2 adet. Şöyle bakın. Devam edelim. Fermuarımızın bakın diğer tarafını henüz eklemedik. Şöyle açarak daha kolay ekleyeceğim. Şu birleşim yerine kadar devam edelim. Evet, şundan itibaren evet şöyle tutayım. Karşılıklı
ekliyoruz. Evet, fermuar eklemeyi bitirdim. Şimdi sık iğne ile devam edelim ve diğer D halkamızı takalım. D halkamızı bu şekilde eklemek zorunda değilsiniz. İsterseniz dikebilirsiniz de iğne ile. Şöyle bakayım, 1 2 3. Evet. Nerede D halkam? Şurada. Evet. İlkine 2 kere batıyorum. Sonrakine 1 kere. Sonrakine 2 kere. Sonra sık iğne ile devam ediyoruz. Evet, başlangıca geldim. Bu şekilde ipimizi kesiyoruz. Çantayı bitirdim. Bakın, tabanında kalın keçe kullandığım için tabanı gerçekten çok güzel durdu. Herhangi bir sarkma olmayacak. Fermuarlı. İçi bu şekilde oldu. Saplarını da bu şekilde yerleştirdim. Takıldığınız yer olursa muhakkak yorumlarda belirtin. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla ve sevgiyle kalın. Hoşça kalın.